Hipokrat TV'den herkese tekrar iyi günler. Ben Profesör Doktor Akçağan Geptiremen, farmakoloji uzmanıyım. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu peptik ülser ve tedavisi. Peptik ülser dediğimiz zaman toplumun genişçe bir kesiminde çok sıklıkla probleme yol açan, hekime gitme ihtiyacı duyuran özel bir endikasyondur. Bunun tedavisiyle ilgili size bazı ipuçları vermeye çalışacağım bugün. Peptik ülser dediğimiz zaman özellikle son 20 yılda popüler olan peptik ülserin etiyopatogenezinde yani kökeninde Helicobacter pylori adlı bakterinin saptanmasından sonra tedavi stratejileri aslında oldukça fazla değişmiştir. Daha önceden sadece midedeki asidin salgılanmasını bloke etmeye yönelik tedaviler mevcut iken günümüzde öncelikli olarak buradaki tespit edilen bakterinin ortadan kaldırılması artı asit salgılamasının bir şekilde bloke edilmesi veya bertaraf edilmesi şeklindeki tedavi stratejileri günümüzde oldukça yaygındır. Biz bugün antibiyotik tedavisi yani Helicobacter pylori'nin eradikasyonunu değil, tam tersine sadece midedeki asit salgılamasının bloke edilmesi veya salgılanmış olan asidin nötralize edilmesi ne şekilde, hangi ilaç gruplarıyla yapılır? Sizlerle bunları paylaşmak istiyoruz. Bu konuda birinci ilaç grubumuz proton pompa inhibitörleri dediğimiz prazol uzantılı ilaçlardır. Bunların yaptığı şey midedeki özel bir pompanın, asit salgılayan pompanın bir şekilde bloke edilmesi şeklinde etki göstermektedir. Buna bağlı olarak bu pompanın bloke edilmesi sonucu mide içeriğine daha fazla asit salgılanmamakta ve buna bağlı olarak da hastanın şikayetlerinin önüne geçilmektedir. Ortalama 2-6 haftalık bir tedavi sürecinden sonra hastalarda oldukça başarılı bir şekilde ülser tedavisi gerçekleşebilmektedir. Proton pompa inhibitörleri günümüzde oldukça popüler ve yaygın olarak kullanılmaktadır. En çok tercih edilen 3-4 peptik ülser tedavi ajanından bir gruptur diyebiliriz. Peptik ülser tedavisi için 4 hafta, duodenal ülser tedavisi için ise bu 6 haftayı 8 haftaya kadar uzatmak mümkün. Biraz daha uzun vadede proton pompa inhibitörlerinin kullanılması uygun olacaktır. Peki bu ilaçlar hangi sıklıkta alınıyor? Genellikle hekimler bunları günde bir tane alınacak şekilde hastanın tedavisini planlamasına rağmen aslında 2 veya 3 günde bir alınacak tek bir tabletin dahi çok uzun süre hastada etki gösterebileceğini söyleyebiliriz. Tek bir tablet 3 güne kadar uzayan etkilere sağlamaktadır. Diğer taraftan bu grup ilaçların istenmeyen etkilerinin başında enfeksiyonlara yatkınlık ve karaciğer fonksiyon testlerindeki bozulmaları da söylemek mümkündür. Ancak dediğimiz gibi diğer gruplara göre daha yeni jenerasyon ilaçlar ve oldukça başarılı bir şekilde tedavide kullanılabilmektedir efendim. Peptik ülserle ilgili ikinci grup ilaçlarımız H2 reseptör blokeri dediğimiz ilaç grubu. Histamin H2 reseptörleri midede bulunan reseptör tiplerini bloke ederek yine asit salgılamasının önüne geçmekte. Daha doğrusu asidin mide hücrelerinde etki göstermesini engelleyen ilaç grubudur. Bunlardan nizatidin, famotidin, ranitidin gibi ilaçlar halihazırda aktif olarak kullanılmaktadır. Bu grubun ilk bulunanı simetidin ise çok fazla miktarda ilaç etkileşimi ve gıdalarla etkileşim yaptığından dolayı artık birçok ülkede piyasadan çekilmiş bulunmaktadır efendim. Proton pompa inhibitörleriyle beraber en sık kullanılan grupların başında gelmektedir. Histamin H2 reseptör blokerleri. Bunlar tidin uzantılı ilaçlardır ve yine başarılı bir şekilde kullanılır. 1x1 yani günde bir tane veya duruma göre günde 2 tablet olarak kullanılması mümkündür. Bu ilaçlarda yine biraz önceki söylediğimiz proton pompa inhibitörleri grubu ilaçlarda söylediğimiz gibi 2-6 hafta veya en fazla 8 haftaya kadar kullanılması mümkündür. Mide ülserlerinde oldukça başarılı bir şekilde tedavi edici özellikleri bulunmaktadır. Tabii ki bunların da istenmeyen bazı yan etkileri var. Bunların en başında da hastalarda yanlış kullanıma bağlı olarak, uzun süre kullanılmasına bağlı olarak erkek hastalarda jinekomasti dediğimiz kadın tipi meme büyümesini başta örnek olarak verebiliriz. Yine bazı yan etkileri var ancak burada çok fazla bahsetmeme gerek yoktur. Peptik ülserde kullandığımız 3. grup ilaçlar ise mukoza koruyucular dediğimiz ilaç grubudur. Daha eski bir ilaç grubudur. Bu grupta şu anda aktif olarak piyasada bulunan en önemli 2 molekül sukralfat ve bizmut bileşikleri olarak sayabiliriz. Bu ilaçların iyileştirici etkileri sadece mide ülserinde, ülser tabanında oluşan bazı parçalanmış hücre artıklarıyla reaksiyona girerek
sadece ülser alanlarında koruyucu tabaka oluşturmalarıdır. Bu sebeple de aslında oldukça spesifik etkileri var. Piyasada çok az miktarda ticari isimle pazarlanmış ancak halihazırda oldukça efektif olarak kullanılan ilaç grubudur diyebiliriz mukoza koruyucular için. Bunlardan tekrar edelim isimlerini. Bir tanesi en sık kullanılanı sukralfat etken maddeli, diğeri de bizmut bileşikleri olarak sınırlayabiliriz. Dördüncü olarak da bir diğer sık kullanılan ilaç grubu peptik ülser tedavisinde antiasitler dediğimiz doğrudan alındığı zaman asidi bertaraf eden, asidi nötralize eden ilaçlardan bahsedebiliriz. Bu ilaç gruplarında aslında etken madde olarak 3 tane metal iyonundan bahsedebiliriz içerisinde. Alüminyum, kalsiyum ve magnezyum içeren farklı bileşikler piyasada pazarlanmış olarak bulunmaktadır. Ancak bunların en sık gördüğümüz yan etkileri özellikle alüminyum ve kalsiyumlu preparatlarda ciddi manada kabızlık yapmaları, magnezyum içeren preparatların ise diyareye yol açmaları yani ishale yol açmalarından dolayı artık günümüzde tekli preparatlar yerine ikili yani magnezyumla alüminyum veya kalsiyumun kombine edildiği ve dışkının kıvamını bozmayacak, hastayı rahatsız etmeyecek preparatların piyasada satışa sunulduğunu söyleyebiliriz efendim. Antiasit grubu ilaçların en sık gördüğümüz yan etkileri kabızlık, ishal demiştik. Yine bunun haricinde asidi, midedeki asidi nötralize ettikten aşağı yukarı 30 dakika sonra çok daha ciddi miktarlarda asit salgısının midenin rebound olarak, cevabi olarak asit salgılaması olarak söyleyebiliriz. Yani aslında siz mide ekşimesinde, yanmasında kullandığınız antiasit tablet veya şurup formlarını kullandığınız zaman kısa bir süreliğine çok kendinizi rahat hissetmenize rağmen 30-35 dakika sonra çok daha ciddi bir asit salgısına midemiz maruz kalacaktır. Bunu da belirtmekte fayda var. Antiasitlerin en sık görülen yan etkilerinden bir tanesi de rebound asit salgılamasıdır. Yine antiasitler deyince piyasada çok fazla bulunan ve tek preparat olduğu için söylemekten çekinmeyeceğim bir preparattan bahsetmek istiyorum. Gaviscon adlı preparat aslında çok fazla yanlış kullanılan bir preparat olarak karşımıza geliyor. Gaviscon her ne kadar antiasitler arasında sınıflandırılsa da Gaviscon'un etkisi diğer antiasitlerden biraz önce saydığımız alüminyum, magnezyum ve kalsiyum içeren antiasit bileşiklerinden biraz daha farklı. Çok popüler olduğu için bundan bahsediyorum. Gaviscon'un içerisinde sodyum alginat adlı aktif molekül bulunmakta ve diğer antiasitlerden farklı olarak mide sıvısıyla reaksiyona girdikten sonra mide içeriğinden daha hafif bir özgül ağırlığa, daha hafif bir ağırlığa sahip olduğundan dolayı mide içeriğinin aslında üzerinde toplanmakta. Bir şekilde hasta ayakta durduğu zaman mide içeriğinin üzerinde bir köpük şeklinde birikmektedir. Bu bizim nasıl bir işimize yarıyor acaba klinikte? Şöyle işimize yarıyor. Reflü hastalarında, reflü özofajit dediğimiz durumlarda hastanın geğirdiği veyahut da işte mide içeriğinin yukarı çıktığı durumlarda bu ilacın kullanılmadığı hastalarda mide içeriği yukarı çıkıp özefagusun yani yutak borusunun alt kısmını yakarken bu ilacın kullanıldığı hastalarda yukarıya çıkan kısım ilaç olarak tarif edilebilir ve buradaki asidin oluşturacağı yanmanın önüne geçer. Uzun vadede Barrett özefagusu dediğimiz hastada özefagus alt uç kanserleri yani yutak borusunun 1/3'lik alt kısmında oluşma potansiyeli yüksek olan kanserlerin de bu şekilde önüne geçmek mümkün olmaktadır. Son söz olarak peptik veya duodenal ülserlerde en sık yapılan hatayı tekrar ederek sizlere veda etmek istiyorum. Bu ilaçları çok uzun süreler, yıllar boyunca kullanan hastalarla karşılaşıyoruz. Bu ilaçların en fazla 8 hafta kullanılması yeterlidir efendim. Lütfen daha fazla kullanmayınız çünkü çok daha ciddi problemlerle karşımıza gelme potansiyeli taşımaktadır bu hastalar. Bu sözümle bugünkü konumu bağlıyorum ve hepinize İstanbul'dan iyi günler, sağlıklı günler diliyorum.